Mira ve Sihirli Bahçesi. Küçük Mira, adını baharın ilk gülleri gibi taşıyan 4 yaşındaki cıvıl cıvıl bir kızdı. Gözleri pırıl pırıl parlar, dudaklarında her daim tatlı bir gülümseme dolaşırdı. En sevdiği şey rengarenk elbiselerini giyip annesinin eski topuklu ayakkabılarıyla tak tak sesleri çıkararak evde dolaşmaktı. Ama Mira'nın kalbi asıl bahçedeki çiçekler, ağaçlardaki kuşlar ve çimlerde vızıldayan arılarla atardı. Her bir canlıya öyle bir sevgiyle bakardı ki sanki onların dilinden anlardı. Bir sabah Mira annesinin hüzünlü yüzünü gördü. Annesi bahçedeki solmuş güllere bakıyordu. "Ah," dedi iç çekerek. "Keşke dünyanın en güzel gülü hiç solmasaydı." Mira'nın minik kalbi bu sözle pırpır etti. Annesinin yüzüne yeniden gülümsemeyi getirmeliydi. Kendi kendine söz verdi. Dünyanın en güzel gülünü bulup annesine getirecekti. Hızla en sevdiği puantiyeli elbisesini giydi, annesinin dolabından bulduğu minik topuklu ayakkabılarını ayağına taktı ve macera dolu bir tak tak sesiyle kapıdan çıktı. Ancak bu seferki bahçe sanki sihirli bir tünel gibi uzayıp gidiyordu. Rengarenk kelebekler ona yol gösteriyor, kuşlar en neşeli şarkılarını söylüyordu. Sanki tüm orman Mira'nın bu büyük arayışına eşlik ediyordu. Mira önce bir papatya tarlasına rastladı. "Acaba en güzel gül bu mudur?" diye düşündü. Ama papatyalar ne kadar sevimli olsalar da annesinin bahsettiği o özel gül değillerdi. Sonra mis kokulu lavanta bahçelerinden geçti. Mor renkleriyle göz kamaştırıyorlardı. Ardından devasa ayçiçeklerinin olduğu bir tarlaya vardı. Sanki güneşin kendisi yere inmişti ama hiçbiri o en güzel gül değildi. Gün batmaya yaklaştıkça Mira'nın adımları yavaşladı, küçük omuzları düştü. Kelebekler artık o kadar neşeli uçmuyor, kuş sesleri azalmıştı. Gözleri doldu. "Bulamayacağım galiba," diye fısıldadı kendi kendine. "Annem hiç mutlu olmayacak." Tam umutsuzluğa kapılmışken, ileride bir ağacın altında sırtı dönük bir gölge gördü. Kalbi küt küt atmaya başladı. Kocaman bir yutkundu. Kimdi bu? Bir canavar mıydı yoksa? Adımları geri gitmek isterken merakı ağır bastı. Yavaşça yaklaştı. Gölgeli figür bir çiçeğe doğru eğilmişti. Mira son bir cesaretle "Kimsin sen?" diye sordu. Gölgeli figür yavaşça döndü ve o anda Mira'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu babasıydı. Babasının yüzünde sıcak bir gülümseme vardı ve elinde şimdiye kadar gördüğü tüm çiçeklerden daha güzel, daha pırıltılı bir gül tutuyordu. "Babacığım!" diye haykırdı Mira. Tüm yorgunluğunu unutup babasına sarıldı. "Sen ne yapıyorsun burada? Ve bu gül?" Babası elindeki gülü şefkatle uzatırken gülümsedi. "Bu annen için, küçük maceracım." "Aradığın gibi mi?" Mira mutluluktan yerinde duramıyordu. Gözleri parlıyordu. O sırada babası, arkasında sakladığı, tıpkı elindeki annesi için olan gülün küçüğü ama bir o kadar da göz alıcısını Mira'ya uzattı ve ekledi. "Bu da senin için küçük meleğim." Mira her iki gülü eline aldığında nefesi kesildi. Bu güller, diğer güller gibi sadece tek bir renkte değildi. Yaprakları şafağın ilk ışıkları gibi hafif bir pembeden, gün ortasındaki güneşin altın sarısına, oradan da akşamüstü moruna doğru yumuşakça geçişler yapıyordu. Her bir taç yaprağının kenarında minik elmas dozları gibi parlayan çiğ tanecikleri vardı. Sanki her mevsimi ve günün her saatini içinde barındırıyordu. Kokusuysa lavanta ve yaseminin ferahlığıyla karışmış tatlı bir anı gibi insanın içini ısıtan, tanıdık ama sanki daha önce hiç almadığı bir koku muydu? Hayır, bu koku annesinin kokusuydu, babasının kokusuydu, kendi evlerinin kokusuydu, sıcak bir yaz sabahının, yeni pişmiş kurabiyelerin kokusuydu. Bu gül sadece güzel değildi, sanki tüm güzel anıları, sevgiyi ve hayatı içinde barındırıyordu. Adı kalp gülü olmalıydı. Bu dünyanın en güzel gülü," diye fısıldadı Mira, gözlerinde sevinç pırıltılarıyla. "Ama nereden buldun babacığım?" Babası gülü koklarken gülümsedi. "Bu gül sadece kalbinde büyük sevgi taşıyanların görebileceği bir yerde yetişir küçük tırtılcım. Sen annene o kadar büyük bir sevgiyle bu gülü aradın ki o sevgi
bu gülü sana getirdi. Çünkü dünyanın en güzel gülü kalpten gelen sevgiyle açan güldür. Mira elinde 2 kalp gülüyle babasının elini tutarak eve döndü. Annesi kapıda onları görünce şaşırdı. Mira annesine büyük gülü uzatınca annesinin gözleri doldu. O gülün sadece güzelliği değil, Mira'nın arayışındaki azmi ve kalbindeki saf sevgi annesinin yüzüne yeniden o en güzel gülümsemeyi getirmişti. Mira ise kendi küçücük kalp gülünü yatağının başucuna koyup her gece ona bakıp gülümsüyordu. O günden sonra Mira her çiçeğe, her böceğe ve her insana daha da büyük bir sevgiyle baktı. Çünkü biliyordu ki en güzel şeyler bazen en beklenmedik yerde, bazen de kalbindeki en derin sevgide saklıydı. Ve Mira hala arada bir annesinin topuklu ayakkabılarını giyip tak tak sesleriyle yeni maceralara doğru yaklaşıyordu. Kalbinde büyüyen 2 kalp gülünün ışığıyla.